Merhaba, benim adım Anna Stone ve 8 Kasım 2016'da 38 yaşındayken bir ölümden dönme deneyimi yaşadım. O andan önce mantık ve bilimsel sorgulamaya dayalı bir hayat yaşıyordum. Savunma Bakanlığı ve DARPA adına devlet sözleşmeleri altında çalışan bir araştırma bilim insanıydım ve tamamen veri, analiz ve somut kanıtlar üzerine inşa edilmiş bir dünyaya gömülmüştüm. Ölümden dönme deneyimleri bana göre sadece birer fanteziydi, kanıtlanamaz, bilim dışı ve ciddi bir incelemeye değer görülmeyecek kadar gerçek dışıydı. Şüpheciliğim sadece mesleki değildi, aynı zamanda kişiseldi. İnançtan çok aklı ön planda tutan bir ortamda yetişmiştim. Ölçülemeyen veya test edilemeyen her şeyin sadece bir batıl inanç olduğu düşünülüyordu. Bilimsel kariyerim boyunca her şeyi sorgulamayı, kanıt talep etmeyi ve bilinmeyene mantık ve şüphecilikle yaklaşmayı öğrendim. Bu zihniyet bana iyi hizmet etti. Bilinç diye adlandırılan şeyin sadece beynin bir yan ürünü olduğuna dair inancımı pekiştirdi. Ancak kısa süre içinde gerçeğin hayal ettiğimden çok daha karmaşık olduğunu öğrenecektim. Çocukken tarot ve mistisizm gibi ezoterik konulara her zaman ilgi duymama rağmen bu ilgimi yalnızca merak olarak değerlendirdim ve hiçbir zaman inanca dönüştürmedim. Yaşım ilerledikçe bu tür şeylerden bilinçli olarak uzaklaştım. Onları sadece çocukluk hayal gücünün kalıntıları olarak gördüm ve hiçbir anlam ifade etmediklerini düşündüm. Bilinmeyene dair bir çekim hissettiğim her an, onu mantığın katmanları altına gömerek yok saydım ve ölçülemeyen her şeyi fantezi olarak değerlendirdim. Gerçekleri duygulardan ayırabilme yeteneğimle gurur duyuyordum. Ama içimde bir yerlerde, konvansiyonel bilimin kavrayışının ötesinde bir şeyleri dışlayıp dışlamadığımı merak ediyordum. Sonuçta bilim benim gerçek temelimdi. Ama hayatım çözülüyordu. Sağlıksız bir evliliğin içinde sıkışıp kalmıştım. Duygusal acımı alkolle uyuşturuyordum ve kendimden ve çevremdeki dünyadan giderek kopuyordum. Yıllarca entelektüel bir maske ardına sığınmış, duygularımla yüzleşmekten kaçınmak için verileri ve rasyonel düşünceyi bir kalkan olarak kullanmıştım. Zor konuşmalardan kaçındım. Kendimi işe gömdüm ve kendi mutsuzluğumu başarı uğruna verilmiş gerekli bir fedakarlık olarak rasyonalize ettim. İlişkilerim zarar gördü. Arkadaşlarım duygusal kaygılarını mantıksız olarak değerlendirdiğim için uzaklaştılar ve evliliğim soğuk, tamamen işlemsel bir ortaklığa dönüştü. Zihinsel üstünlüğün yeterli olduğuna ve yalnızca mantıkla hayatı yönetebileceğime kendimi inandırmıştım. Ama derinlerde bunun bir zırh olduğunun farkındaydım. Kendi korkularımla, pişmanlıklarımla ve acılarımla yüzleşmemek için kullandığım bir kalkan. Sonra fiziksel çöküşüm, uzun zamandır göz ardı ettiğim içsel karmaşamın bir yansımasıydı. Kendi varlığımla ilgili yüzleşmekten kaçındığım bir krizin dışa vurumuydu. Bağlantısızlığım, inkarım ve dikkatlice sürdüğüm kontrol yanılsamam, hepsi bedenimin artık göz ardı edemeyeceğim bir gerçekle beni yüzleştirmesiyle paramparça oldu. Her şey küçük bir düzensizlikle başladı, ancak durmadı. Günlerce giderek ağırlaşan ve alarm verici hale gelen bir kanama sürdü. Bunu önemsizmiş gibi göstermeye çalıştım. Hatta aileme şaka yaparak kan kaybından ölüyorum dedim. Geriye dönüp baktığımda bu sözlerimin rahatsız edici derecede kehanet niteliğinde olduğunu fark ettim. Bir an ayakta duruyordum. Günlük işimi yapıyordum. Sonraki an yere yığıldım. Dünyam siyaha döndü. Bilincim yerine geldiğinde hastane yatağında doktorlar ve hemşireler tarafından çevrelenmiştim. Bir dış gebelik yırtılması yaşadığımı ve bu süreçte kan hacmimin neredeyse yarısını kaybettiğimi söylediler. Bedenim kapanıyordu. Tarif edilemez bir yoğunlukta, geri dönüşü olmayan bir şeylerin yanlış gittiğine dair rahatsız edici bir his içimi kapladı. Bunu hücrelerimde hissedebiliyordum. Her geçen saniye artan elektriksel bir panik dalgası gibi. Bu sadece duygusal bir tepki değildi. Tüm varlığımın kararsız hale geldiği bir histi. Cildimin soğuduğunu, görüşümün kararmaya başladığını hatırlıyorum. Uzaktaki doktorların seslerini duydum. Tansiyon düşüyor, oksijen seviyesi düşük. Bilincimi korumak için mücadele etmeye çalıştım. Ama görünmez bir dalga beni kendine çekiyordu. Garip bir paradoks hissettim. Tam bir panik içindeydim. Ama aynı zamanda korkuyu bastıran, içime sızan tuhaf bir sakinlik vardı. Sonra bir saniyenin içinde her şey değişti. Acımın zirveye ulaştığı an artık bedenimde değildim.
Kademeli bir süreç olmadı, sürüklenme, çekilme hissi yoktu. Sadece aniden gerçekleşen bir geçiş. Bir an bedenimin içindeydim, bir sonraki an hastane yatağımın yukarısında süzülerek kendi cansız bedenime bakıyordum. Tavana yakın bir yerde süzülüyordum. Ağırlıksız ve kopuk hissediyordum. Aşağıda tıbbi ekibin hızla hareket ettiğini, beni hayata döndürmeye çalıştıklarını gördüm. Makineler bipliyordu, sesler yükseliyordu ve sonra düz çizgi sesi. Kalp monitörünün o ürkütücü, tek düze sesi, zaten bildiğim gerçeği doğruladı, ölmüştüm. Garip bir şekilde panik yapmadım. Bunun yerine üzerimden tüm duygularımın soyulmuş gibi olduğu derin bir tarafsızlık hissettim. Düşüncelerim açıktı ama fiziksel varlığımda bildiğim yoğunluğa sahip değillerdi. Sanki korkunun yükünden tamamen kurtulmuştum. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Garip bir şekilde panik yapmadım. Bunun yerine üzerimden tüm duygularımın soyulmuş gibi olduğu derin bir tarafsızlık hissettim. Düşüncelerim açıktı ancak fiziksel varlığımda bildiğim yoğunluğa sahip değillerdi. Sanki korkunun yükünden tamamen kurtulmuştum. Sonra bir şey beni çarptı. Kişiliğim hala yerindeydi. Düşüncelerim, mizah anlayışım, dünyaya bakış şeklim hepsi hala oradaydı. Ama nasıl? Her zaman bilincin sadece beynin bir yan ürünü olduğuna inanmıştım. Senkronize şekilde ateşlenen karmaşık bir elektriksel sinir ağı. Ancak burada bedenim olmadan da varlığımı sürdürüyor olmam, inandığım her şeyi sorgulamama neden oldu. Eğer düşüncelerim ve kimliğim, fiziksel formumun ötesinde devam ediyorsa, bu daha önce mutlak gerçek olarak kabul ettiğim her şeyin ne anlama geldiğini sorgulamam gerektiğini gösteriyordu. Bu farkındalık, gerçekliği anlama biçimimi temelden sarstı. Eğer bedenim olmadan hala ben isem, bilinç çok daha büyük bir şey olmalıydı. Bağımsız bir varlık, fizikselin ötesine uzanan bir şey. Sonuçları sarsıcıydı. Acaba tüm hayatım boyunca yanılmış mıydım? Ve eğer öyleyse başka hangi gerçekleri gözden kaçırmıştım? Hah diye düşündüm. Bunu beklemiyordum. Bu çarpıcı bir netlik anıydı. Bedenim olmadan da hala bendim. Bunu fark ettiğim anda çevrem değişti. Artık hastaneye bağlı hissetmiyordum. Bunun yerine fiziksel olarak hareket etmiyor olsam da farkındalığım tarif edilemez bir hızla taşınıyordu. Sanki gerçekliğin katmanlarının içinden çekiliyordum. Her biri dünyadan biraz daha uzak bir seviyeye taşıyordu beni. Sonsuz, uçsuz, bucaksız bir alanın ortasında duruyordum. Altın rengi bir ışık her yanı sarmıştı. Ancak bu ışık fiziksel bir sıcaklık yerine varoluşun özünden gelen bir sıcaklık yayıyordu. Hava yoğun ama aynı zamanda ağırlıksızdı. Sanki atmosferden daha yoğun ama sudan daha hafif bir maddeyle çevriliydim. Hafif, melodik bir uğultu duyuluyordu. Yalnızca kulaklarımdan değil, varlığımın derinliklerinden gelen bir titreşim gibi hissediliyordu. Işık nefes alıyor gibiydi. Yumuşak dalgalar halinde yayılıyor ve kelimelere dökülmeyen bir huzur mesajı taşıyordu. Bulunduğum alan, etrafımı saran boşluk bilinçliydi. Sanki izliyor, bekliyor ve beni içine davet ediyordu. Sonsuz olmasına rağmen boş hissettirmiyordu. Aksine tarif edilemez bir varlıkla doluydu. Formun ötesine geçen ama kesinlikle gerçek olan bir varlık. Bu ışık güneşin kör edici parlaklığında değildi. Daha ziyade her zerresi farkındalık taşıyan, bilinçle dolu bir aydınlıktı. Ortada ne bir zemin vardı ne de bir gökyüzü. Ancak görünmez bir güç tarafından desteklendiğimi hissediyordum. Sonra birini gördüm. Karşımda duran kişi bendim. Kesinlikle ben olduğum belliydi ama hafif değişiklikler vardı. Bir ikiz gibi, bir aynadaki yansıma gibi. Ama daha yumuşak hatlarla, saçları biraz farklı. Hiçbir açıklamaya ihtiyacım yoktu. Kelimeler olmadan da biliyordum. Bu başka bir versiyonumdu. Her zaman var olan ama insan hayatımın yüzeyinin altında saklanan bir versiyonu. Ve sonra tek bir telepatik aktarım aldım. Bu sadece kelimelerden ibaret değildi. Bilincime doğrudan akan, mantığı aşarak beni tamamen kapsayan bir anlayış dalgasıydı. Hafif ama inkar edilemez bir enerji değişimi eşlik etti. Sanki varlığımın özü değişiyordu.
Mesaj bana ulaştığı anda tarifsiz bir kesinlik hissettim. Şimdiye kadar yaşadığım her şeyden daha büyük bir bilgelik. Sanki ruhum nazikçe, her zaman var olan ama erişemediğim bir gerçeğe hizalanmıştı. Çevremdeki hava titreşiyordu, bilinç düzeyimin her lifine yayılan bir rezonans taşıyordu. Bilgi almıyordum sadece, yeniden şekillendiriliyordum. Hayır, hayatım boyunca sıkça kullandığım bir kelimeydi. Günlük, sıradan, hafif alaycı bir kelime. Ve bu tek kelimeyle her şeyi anladım. Kalıcı değildim, geri dönüyordum. Geri dönüş birdenbire, genişleyen her şey, farkındalığım, sınırsızlık hissim, tek bir akıma sıkıştırıldı. Navel bölgemden içeri bir elektrik akımı gibi hızla geri çekildim ve acı dayanılmazdı. Sonra aniden soluk aldım. Nefes almak için su yüzeyine çıkmış birinin umutsuzca ciğerlerine dolan ilk hava gibi patlayıcı bir iç çekişti bu. Doktorlar irkildi, ani dönüşümden dolayı şaşkına dönmüşlerdi. Beni geri beklemiyorlardı. Ölümden sonra hayat hastaneden taburcu edildiğim günlerde yaşadıklarımı anlamlandırmaya çalıştım. Bunu rasyonalize etmeye, oksijen yoksunluğunun sebep olduğu bir halüsinasyon olarak açıklamaya uğraştım. Ancak sonra gelen doğrulamalar vardı, ölü olduğum sırada duyduğum ve daha sonra doğrulanan konuşmalar çocuklarımın yanına anında ışınlanmış gibi gitme hissi ve zamanın sınırlarının ötesine geçmiş olmanın ezici farkındalığı. Ve sonra değişimler başladı. Öncelikle artık alkol içemiyordum. Hayatım boyunca mücadele ettiğim içki problemi basitçe ortadan kaybolmuştu. Fiziksel olarak içemiyordum. Tadı, hissi dayanılmazdı. Sanki bedenim bir zamanlar kaçış yolum olan şeyi artık tamamen reddediyordu. Sonrasında kariyerim değişti. İçimdeki bilim insanı kırılmış ve yeniden şekillenmişti. Birkaç ay içinde eski işimi bıraktım ve sorunlu gençlere öğretmenlik yapmaya başladım. Kendimi yardım etmeye adadım ve ardından yıllar önce yarım bıraktığım eğitimimi tamamlamak için okula geri döndüm. Şimdi bilinci, psikolojiyi ve bilimin ruhsallıkla nasıl kesiştiğini inceliyorum. Yolculuğum beni şüphecilikten derin bir sorgulamaya, materyalizmden çok daha büyük bir şeye götürdü. Bu deneyim bir son değildi, bir sıfırlanmaydı. Karmanın yeniden hizalanmasıydı. İkinci bir şanstı ve ben hayatı bir daha asla aynı şekilde göremeyeceğim. Başkalarına yol göstermekte bir anlam buldum. Ve sonra bir zamanlar yarım bıraktığım diplomalarımı tamamlamak için okula geri döndüm. Şimdi bilinci, psikolojiyi ve bilimin ruhsallıkla nasıl kesiştiğini inceliyorum. Bilimsel geçmişim hala yaklaşımımı şekillendiriyor. Manevi deneyimleri bir zamanlar empirik verilere uyguladığım titizlikle analiz ediyorum. Kalıpları, bağlantıları ve iki dünyayı birbirine bağlayan açıklamaları arıyorum. Artık bilinmeyeni tamamen reddetmiyorum. Bunun yerine merakla keşfediyor, şüphecilikle açıklığa dengeli bir şekilde yaklaşıyorum. Bu yolculuk beni bilimi terk etmeye değil, onu genişletmeye yönlendirdi. Bir zamanlar göz ardı ettiğim gerçeklik boyutlarını da dahil ederek. Şimdi iki disiplini birleştirerek bilgelik arayışındayım. Çünkü gerçek anlayışın mantık ile açıklanamayanın kesişim noktasında yattığını biliyorum. Yolculuğum beni şüphecilikten derin sorgulamaya, materyalizmden çok daha büyük bir şeye taşıdı. Bu deneyim bir son değildi, bir sıfırlamaydı. Karmanın yeniden hizalanmasıydı. İkinci bir şanstı. Bu, yalnızca kariyerimi ve içki alışkanlığımı değil, varlığımın her yönünü değiştirdi. İlişkilerim dönüşüme uğradı, artık daha şimdiki zamanda yaşayan ve duygusal olarak ulaşılabilir bir insana dönüşmüştüm. Artık entelektüel mesafenin ardına saklanmıyordum. Daha derin sohbetlere, sessiz tefekkür anlarına ve sadece hayatta olmanın sunduğu basit mutluluklara çekiliyordum. Günlük alışkanlıklarım da değişti. Meditasyon yapmaya, günlük tutmaya ve bir zamanlar küçümsediğim manevi geleneklerden bilgelik aramaya başladım. Sanki görünmez bir güç, eski benliğimin katmanlarını sıyırarak altındaki daha otantik olanı açığa çıkarmıştı. Dünya artık soğuk, mekanik bir sistem gibi gelmiyordu. Canlıydı, bağlantılıydı ve derin anlamlarla doluydu. Ve ilk kez niyetle yaşamanın ne anlama geldiğini gerçekten anladım. Ve artık hayatı bir daha asla aynı şekilde göremeyeceğim. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz.
Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.